saçma şu an burada. Sırt çantamla Asya'yı geziyorum. Gün 6 Bangkok, Tayland. Güne konaklamama dahil kahvaltıyla başlıyorum. Bugünkü menüde karpuz, çay, pirinç ve tavada sarı biber, tofu ve bebek mısır sote var. Kahvaltıdan sonra odama dönüp masayı kuruyorum. Burası da böyle manzara. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ben kaşık boyuyorum. Bu kaşıkları Türkiye'den getirdim. Bu müzik aleti olarak kullanılanlardan. Bunları boyuyor olmamın amacı da bu boyadıklarımı sokakta satıp seyahatime bütçe oluşturmayı planladım. Bakalım işe yarayacak mı göreceğiz. Hem boyayıp kişiselleştirme ihtimalinin olması hem de taşınabilecek belki de en hafif müzik aletlerinden biri olması nedeniyle bana mantıklı geldi. Bu da ben, keyfim epey yerinde. Saçlar ıslak, günde en az 2-3 defa duş alıyoruz. Hava çok sıcak. Sonrasında kameramı almadan dışarı çıkmıştım ve öyle haritaya bakmadan sokaklarda yürüdüm, biraz kayboldum ve bu güzel tapınağa denk geldim. Bangkok'ta özellikle bu bölgede sadece yürüdüğünüzde bile böylesine görkemli tapınaklara denk gelmeniz çok mümkün. Yürümeye devam ettikçe böyle bir açık hava spor salonu buldum. Ve favori yemeklerimden garlic naan yani sarımsaklı pide ve dal soup yani mercimek çorbası söyledim Hint restoranına gidip. Mercimek çorbası aslında az çok bizimkine benziyor ama en büyük farklılık içerisine kişniş koyuyorlar. Eğer kişniş sevmeyen biriyseniz bunu kesinlikle önceden belirtmeniz gerekiyor. Şimdi ise bir couchsurfing buluşmasına gitmek için evden çıkmaya hazırlanıyorum. Bakıyorum saati 8.30 etmişim bile. Normalde 7'deydi buluşma. Erken gidecektim ama uyumuşum biraz. Sonra da bir şeyler falan atıştırdım. Pek gidesim de yok bu arada ama bakayım belki birkaç kaşık satarım dedim. Değişiklik olsun bir göreyim falan. Oraya nasıl gideceğim de meçhul. Baktım otobüs falan gidemiyorum. Geri gelirim. O kadar şart değil yani yormam kendimi. Bir de çünkü yarın çıkacağım. Yarın çıkış yapacağım. Böyle check-out saatleri çok iyi. Bir de giriş check-in saati 1'de 12'ye kadar check-out var. Normalde aradaki fark bir 4 saat falan olur. 10'da çıkarsın. 10 saat işte 2'de falan 3'te anca alırlar seni içeri. Bu konuda burası avantajlı. Yine de muhtemelen 12'ye kalmadan çıkarım ben. Biraz çıkayım temiz hava alayım. Yat. Biraz 7 yattım gibi oldu son 2 gündür. Biraz hareket edelim. Şimdi şöyle, daha önce ben Google Map'ten baktım. Biraz işe yaradı, biraz işe yaramadı. Bir bastan bakmaya çalıştım. O da ne? Yani zaten ikisi birbiriyle de yapmıyorlar, eşleşmiyorlar. Sonra yarın gideceğim hostum. O 5 yıldan uzun süredir Tayland'a taşımış, Tayland'da yaşıyormuş. O bir şey söyledi. Ama app gibi değildi, daha çok web site gibiydi. O yüzden değil. Yani ne derler? Bakayım çarpım kapalı mı? O yüzden ona böyle bakmak, durağın adını falan bulmak lazım galiba. Çok da incelemedim açıkçası. Bir de mobilden girdim, telefondan girdim. Ama karşılaştığım Türk aile demişlerdi. Movit kullandıklarını söylemişlerdi. Bir sorunsuz istedikleri yere gittiklerini söylemişlerdi. Şimdi yine baktım Google Map'le Movit eşleşmiyorlar. Ama bir deneyeceğim, Movit'le gitmeyi deneyeceğim. İyi geldi sanki dışarıda olmak. Bugün galiba çok tuzlu yedim. O yüzden biraz susuz kalmışım. Bir de uyuyakaldım falan. Biraz mızlanıyorum o yüzden. Bizi otelde tabii istediğim saatte kalıyorum. İstediğim saate kadar. Host olunca okuyor olsalar bile onlar evden çıktıktan sonra kalmam okuyor olsalar kimse okuyor olmuyor. İşte bu gideceğim host mesela saat 6.30'da çıkıyorum işe gitmek için dedi. O yüzden çıkmanızı beklemiyorum ben çıktıktan hemen sonra. Ya da ben de belki çıkmanızı beklemiyorum ama bütün gün haklı olarak ben de host olduğum için anlıyorum.
bütün gün hani planınız olmaması, evde kalacak olmanız için pek rahat ettirmez falan dedi. Bana da öyle oluyor. O yüzden o kadar şey olmuyor. Ya, otelde tabii ki de kendi özel alanında olmak, birine misafir olmak aynı olmuyor. Bir de böyle tanımadığım birine misafir olmak tırnak içinde. O yüzden şey diye planlamıştım. Aslında sanırım burada turistik gezecek yerlere epey yakınım. Ya da her yerin böyle bilmiyorum. Daha henüz sadece burada olduğum için. Kıtıkça konuşuyor çocuk sanırım. Sonrasında işte şey... ne diyordum? Ya, akşam pazarı açık. Bakın haritaya bakmam lazım. O yüzden aslında ben çok şeyde olmam. Evde olmamak için dışarılarda bir yerlerde olurum diye şey yaptım. Diye düşündüm. O yüzden de şimdi bilgisayar işlerimi daha chill, evde dinlenmek falan gibi şeyler hallettim. Dinlenme işi halletmek. Şimdi orada da 3 ya da 4 gün kalacağım. Bu 3-4 gün içerisinde de herhalde daha çok turistik yerleri gezip onları bakmayı ve birkaç satın almak istediğim şey var. Onları almayı hallederim diye düşünüyorum. Ama bakalım zaman ne gösterecek. Ondan sonra tekrar otelde mi kalırım, hostelde mi kalırım onu düşünüyorum. Belki yine buralara gelebilirim. Şimdi oranın konumu da etrafında neler var bilmiyorum. Daha lokal bir yermiş, çok turistik olmayan bir yer. Belki burada yakınlarda hosteller vardı. Böyle ya otelde de gelebilirim aslında. Çok pahalı değildi ama hostellerle daha ikonik oluyor tabii. Yani 2 gecede bir demek benim 5 ay yerine 2,5 ay kendimi finanse etmeme geliyor aslında yani. Öyle düşünmek çok da. Şu yola bakayım. Gidiyor. Ne güzel gezmemiz falan var. İnsanlar ha. Valla şöyle çıkıyordum akşamları işte. Böyle bisiklet, deniz bisikleti gibi bir şey var. Fark etmişler. Dışarıda hayat var yani. Hakikaten bana Antalya'yı falan anımsatıyor. Bakayım. Ne oldu ya? İnternetim kapalı. İnternetimi açayım. Herhalde durak burada bir yerdedir. Göz ucuyla bakmıştım ama karşı tarafa da yürümüş olabilirim. Her şey mümkün. Yaklaşmışım 6 dakika. Yürüme mesafesindeyim durağa. Tamam, şuradan şöyle gideceğiz. Bizim de almış arkasına tatlılar. Akşam pazarı. Burası da bir restoran gibiyiz. Bakayım ben. Tamam. Tamam. Bakayım. Bu köprü değil, sonraki köprüye kadar yürüyecekmişim, oradan dönecekmişim bakalım. Yine böyle şey yapıyor. Ara sıra bir koku geliyor. Ama bu sadece şey de olabilir. Şuradan da geliyor olabilir. Bak, burada fotoğraf falan da çekmek yasak yazıyordu. Sadece otobüs durağımı bulmaya çalışıyordum. Yani bir anda buraya düştüm.
Hiç yol varmış gibi gözükmüyor ama kulübe çıkıyoruz sanki. Ulan keşke ana caddeden gitseydim. Çok saçma şu an burada. Okey, tamam, varmış yol. Tamam. Şuradan şöyle gittiğimde düz otobüs durağına varacağım gözüküyor. Umarım otobüs gelir ve otobüs gitmek istediğim yere gider. Şuradan. Aynen, tamam. Şimdi şuradan çıktık. Galiba çılgınmış Tayland geceleri. Ben sadece çok erken uyuyormuşum. Ve belli bir saatten sonra dışarı çıkıyormuşum. Maksimum mahallemdeki smoothie'ciye çıkıyormuşum yani. Ana caddeye geldik, bu iyi bir şey. Geçen sefer ana caddeden bindiğimde doğru gitmiştim. Tamam. Şuradan bir yerden bineceğim. Hatta galiba direkt şuradan bineceğim. Son durumu söylüyorum. Durağı buldum. Durakta bekliyorum. Birkaç otobüs de geldi durdu. Muhtemelen benimki de gelecek yani. Ama saat 9 oldu bile. Etkinlik 7'de başladı. Kaça kadar sürer bilmiyorum. Ve normalde yol 50 dakika falan gösteriyordu. Yani biraz... Ben de burada şey diyordum. 10 gibi falan maksimum kaçarım. Otobüse yetişeyim. Erken gideyim. Biraz erken uyuyayım. Sabah erken kalkacağım. Toplanacağım falan. Hiçbir şey öyle gitmiyor. Yine benim biraz zaman şeyim var. Yani ne derler, zamanlama problemi. Ama yani otobüsleri bulmakta zor oluyor. O da bir şey. Direkt buraya da gelebilirdim. Başka evden bakıp başka yerlere gittim. Ve orada hiç otobüs... Bu arada orada hiç otobüs durağı bile yoktu Murt'tan bakıp gittiğim durakta. Ha, bir çift geliyor. Almana benziyorlar. Neyse, gelirse binip gideceğim herhalde. Ne yapayım? Sonra da bir şekilde dönerim. Otobüs gelmiyor. Saat şu an 21.08. Zaten yol 25 dakika falan sürecek. Yani benim oraya gitmem 9.30 olacak, otobüs gelse bile yakın zamanda. Tabii otobüsü geçecek. O yüzden galiba bu etkinliğe katılma işini şu an çalacağım. Belki haftaya katılırım. Ya da yarın, bilmiyorum. Yarın belki başka işler yaparım ama belki haftaya katılırım. Belki de hiç katılmam. Ama şimdilik yani bu... Yani şimdi sadece ben beklemiyorum. Başka insanlar da bekliyor ama ne bekliyorlar bilmiyorum. Çünkü bazı otobüsler 2 kere gelip gitti. Bu hiç ortada yok. Zaten benim biraz modum şeydi. Hadi çıkayım bari gibiydi. Aslında modum yükseldi dışarı çıktığım için. Ama galiba yetti bana. Bilmiyorum. Şurada 2 otobüsler geliyor. Eğer onlar da değilse gideceğim. 2 geliyor. Bir de 2 geldi. Bir de 50 kaç kadar 60 geldi. Taksiye binmek istemedim. Aslında bir baktım. Yani sokaktan taksi binmek hiç istemedim. Geldim sokak şimdi hiç bakmadım. Ama biraz ana bir sokaktan gideyim. Yani tuktukla da gidebilirdim. Bolt'tan taksi de çağırabilirdim. Sokaktan taksiye de binebilirdim. Ama verdiğim paraya değmeyecekmiş gibi hissettim taksiyle gitmeyi. Yani bakalım, belki koşarken sonra oralarda başka bir yerde görürüm oralara doğru. Burada bir şeyler var diyorum ben de. İnsanlar uyuyorlar diyorum. Bazen insanlar uyuyor. Ama evlerim yok. Sıcaktan bayılıyorlar. Bunu anlamadım. Çünkü her yerde böyle random yerlerde bir anda insanlar kenara yatmış olun uyuyorlar. Çok
çözemedim. Neden böyle olduğunu. Neyse şu klasik adamın heykeli burada. Bakayım da haritama bakayım da üstü gideyim. Hem bir şey unutmadığımdan emin olurum. Sabah akşamdan geç yatmakta ve erken kalkmak çok şey olabilir, toplamak için zor olabilirdi. Gideyim üstü toplanayım. Ay ya biraz şey ya, üşüttüm mü acaba? Çok fazla buzlu şey içtim son birkaç gün üşümüşler. Neyse biraz daha sıcak şeyler içeyim. Cips sigara aradan. Hadi bakalım.